Arkadaşlar, başlamadan önce çanta sapımızı bu şekilde göstermek istedim. İlk başlarken zincir sayısı kesinlikle önemli değil. Bu noktada zinciri istediğimiz şekilde çekiyoruz. Ama kendi boyutunu nasıl istiyorsanız, telefon çantasını nerede istiyorsanız o boyuttan daha fazla zincir çekmenizi tavsiye ediyorum. Bu noktada benim ilk yapmış olduğum zincir santimi 133 santimdi. Ve kenarlarından da bu şekilde ters sık iğne geçtikten sonra 113 santime kadar inmiş. Zaten sık iğne yaptığımızda, normal sık iğne yaptığımızda ekstradan bir daralma, yani kısalma oluyordu. Bir de etrafından ters sık iğne geçince çift taraflı, o yüzden biraz daha haliyle kısalma meydana geliyor. O yüzden istediğinizden, yani 20 santim gitmiş, İstediğinizden 20 santim uzun yaparsanız daha iyi olur. Şimdi bu kadar yeterli olacaktır. Ben şu an göstermek için yapacağım sizlere. Hatta şöyle sökeyim. Daha çabuk göstereyim sizlere. Aynen. Bu şekilde yeterli olacaktır. Bu noktada şuradan batış yapmıyorum. Çünkü buradan battığım zaman delikler meydana geliyor arkadaşlar. Ben bu deliklerin meydana gelmesini istemiyorum. O yüzden bu şekilde çeviriyoruz çantamızın sapını. Daha doğrusu zincirimizi henüz. Ve ardından sık iğne yapıyoruz. Bakın burada tek bir noktaya, yani tek bir tane ip var bu noktada. Şurası bizim ön yüzümüz. Şurası arka yüzü ve bir tane batıyoruz. Sıra sonuna kadar yaptım geldim arkadaşlar ve son noktada tekrar sizlerle birlikte batıyoruz. Bakın şurada zincir yapmış olduğumuz yer vardı. Burayla hiçbir alakamız yok. Burası bizim zincirimizin çözülmemesi için olan bir nokta. Ve artık şöyle asılabiliriz. Ve bu şekilde de bir esneme oluyor. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. Neden? Çünkü zincir çekmeden yaparsam şurada bir genişleme oluyor. Bu hoş gözükmüyor açıkçası. O yüzden bir tane zincir çekiyorum. Ardından bir tane sık iğne atlayarak diğerine batıyorum. Yani çantanın bitiminde nasıl yapıyorsak o şekilde yapacağım. Dediğim gibi 133, bana göre 133 santim yeterli oldu. Sizler kendinize göre ayarlayabilirsiniz. İlk zincir kısmını. Bakın tekrar bir tane sık iğne atlıyorum. Bir diğerine geçiyorum. Tekrar bir tane sık iğne atlıyorum. Diğerine geçiyorum. Ve burada dönme noktasına geldik arkadaşlar. Dönerken de aynı şekilde bir tane sık iğne atlayacağız. Bir diğerine batacağız. Ekstra hiçbir şey yapmıyoruz dönme aşamasında da. Tekrar bir sık iğne atlıyorum. Diğerine batıyorum. Sık iğnemi yaptım. Ve tekrar aynı işlem. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım birlikte. Bakın şurada biraz genişleme oldu. Şu an fark ettim. Hemen bu noktada böyle olduğu zaman hemen sökmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü daha sonradan keşke sökseydim deniyor. Bunu demek yerine o an sökmek daha mantıklı. Şimdi son noktaya da geldik. Bakın. Şurada biraz bir gariplik oldu. Zaten bu çantanın içine geleceği için fark etmiyor ama benim içim rahat etmediği için ben bu şekilde çeviriyorum. Şöyle ipimi biraz daha fazla uzatıp bir sonrakine batıyorum. Hem bakın şurada ipimi de şöyle küçük de olsa yürütmüş oluyorum. Bunu da arada yürütebilirdiniz. Şöyle yapıyorum. Ve tamamdır. Bu noktada ipimizi şurada keseceğiz. Daha sonra şuradan, bakın şurada bitti. Yine bir tek sık iğne atlamış gibi oluyoruz. Buradan geçişimizi yapıp ipimizi kopardığımızda gayet düzgün bir şekilde çantamızın sapını bitirmiş olacağız. Ve en son bitirirken bu noktada ipimizi biraz uzun keselim ki birleştirme aşamasında bari bir tanesini de rahatla edelim. Diğerine başlarken de uzun başlayabilirsiniz. Ama ekstradan hani eklemede hiçbir sıkıntı olmuyor. O yüzden
Canınız nasıl istiyorsa öyle yapabilirsiniz. Başlarken uzun da bırakabilirsiniz. Daha sonradan etamin iğnesine de geçirebilirsiniz. Bu noktada ipimi yürütmemişim burada da. Bakın bu şekilde yürütme işlemini yapabilirsiniz. Bu hiçbir şekilde sorun değil. Bu arada biraz galiba hastalanıyorum. Sesim değişik çıkabilir. O yüzden şimdiden özür dilerim. Sesimden dolayı. Şimdi bu noktada etamin iğnemizi geçirelim. Pense yardımı ya da dişinizle hafif ısırarak şu uç kısmını düzeltebilirsiniz. Dediğim gibi benim bu ipim ince, o yüzden kolay geçiyor. Eğer ipiniz kalınsa bu noktada şurada dibinden kesip yürüterek ardından şu ipi ikiye ayırarak geçirebilirsiniz. Yani ipiniz kalınsa bu zaten geçmekte zorlanacaktır. Bu da aklınızda bulunsun. Şimdi çantamızın düz kısmı şöyle göstereyim. Şurası arkadaşlar. Sık iğnenin bize bakmış olduğu nokta. Ters yönde şöyle gözüküyor. Şuraları daha yuvarlak yuvarlak yuvarlak. Burası daha böyle düz. Burası ön kısmına gelecek. Yani şöyle takacağız. Şu kısmı dışarı bakacak. Dışarıdan içeriye batıyorum. Şöyle ipimi geçiriyorum arkadaşlar. Bakın. Çantamızı aslında ütüleyip de yapabilirdik ama bu çantada çok da önemli değil açıkçası. Şöyle sık iğnenin olacak olduğu noktaya doğru yapalım. Ben bu çanta sapını çok seviyorum. Çünkü kullanma aşamasında hiçbir şekilde esneme yapmıyor. O yüzden bu çanta sapına aşığım diyebilirim yani. Diğer çanta saplarında biraz da olsa esneme payı oluyor. Hani örerken diyorum asılarak örelim, esneme payını alalım diye. Hani bu şekilde tok bir görüntü elde edemiyoruz açıkçası esneyen çantalarda. O yüzden bu çanta sapı isterseniz hani büyük çantalarda da yapabilirsiniz. 2-3 sıra sık iğne gidebilirsiniz. Mesela şurada bir tane sıra sık iğne gittik ve bitirdik. Ama daha fazla gidip büyük çantalarınızda da kullanabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Bu arada kanalıma abone değilseniz de abone olarak bana destek olursanız çok ama çok sevinirim. Ve videomu beğendiyseniz de beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Gerçi videonun sonunda da tekrar hatırlatacağım ama bu noktada da hatırlatmakta fayda var diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten sizlerin beğenileri benim için çok önemli ve özellikle yorum yapmanız, beğenmediğiniz yerleri, beğendiğiniz yerleri yazmanız, iletişim halinde olmak beni gerçekten çok mutlu ediyor. Yorum yazarsanız da beni çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdiden destekleriniz için çok ama çok teşekkür ederim. Şu noktaya şöyle yürütme işlemi yaparak gitmek istiyorum. Şurada hafif bir boşluk kalmış. Şuradan çantanın şurasından geçireceğim. Evet, çantanın ortasından da geçirdim. Çok bile kesmişim bakın ipi. Büyük çanta örmekten el büyük çanta sapı dikmeye gidiyor yani. Şöyle baloncuğumuzdan bir tane düğüm atalım. Daha sonra da şuradan yürütme işlemlerimizi şöyle 1 2 ve şöyle 3 tane de şu aradan, hatta 4 oluyor bununla birlikte. Yürütmemizi yapalım. Bu yürütme işlemini neden yapıyoruz arkadaşlar? Hemen onu da söyleyeyim. Yürütme işlemini yapmamızın asıl nedeni
çantamızın sapının sağlam olması, eklediğimiz yerlerin sağlam olması. Eğer bizler bu şekilde yürütme yapmazsak çantamızın sapı bizi yarı yolda bırakabilir. Ben bunu bir şekilde tecrübe etmiştim bir çantamda. Kesinlikle düğüm atarak bırakmayın arkadaşlar. Bakın şöyle kontrol edelim tekrar. Düğüm atarak bıraktığınızda illaki bir yürüme oluyor arkadaşlar. Çantamızın sapları yürüyor. Ve kendi kendine çıkıyor gerçekten de. O yüzden olabildiğince çantamızın saplarını bu şekilde yürütme işlemini yapalım. Şimdi şöyle kenardan biraz uzatalım. En son bunu da yürüteceğiz. Aynı noktadan bir daha geçiyorum. Aslında burada düğüm atmış gibi bir şey oluyoruz arkadaşlar. Şöyle asılalım. Ve tekrar dikmeye devam ediyoruz. Şöyle bakın kenarlarda boşluklar kalmış. Bu boşlukları da dolduralım. Yani dikerek dolduralım. Şöyle sağlamlığını kontrol edelim. Bakın şurada bir daha boşluk var. Şu dışarı kısmından geçerken küçük küçük geçmeye özen gösterin arkadaşlar. Çünkü orası dışarı kısmında olacak. Gerçi ben içinde de küçük yürütmeye gayret ediyorum. Eğer atlayacaksam biraz önceki gibi içeri kısmından çapraz bir şekilde geçirerek o şekilde atlama yapıyorum. Aklınızda bulunsun bu da. Bakın şurada şöyle şuradan çapraz bir şekilde yürüterek iğnemi geçiriyorum. Bu arada bu çanta videosu benim için gerçekten çok ama çok kıymetli. Bunu da belirtmek istiyorum. Şuradan düğümümüzü atalım. Neden diye soracak olursanız bu videoları ilk yapmaya başladığımda sizlerden haliyle tabii ki de yorum bekliyorum. Eleştiri olur, öneri olur, tavsiye olur, beğendiğinizi söylemek olur. Ve hani dedim ki bu başka bir çanta sapı yapmıştım ta ilk videolarımda. Dedim ki hani bu çantayı yapmamı istiyorsanız yorumlarda buluşalım demiştim. Ve 11 ay sonra hatta 11 ay sonra bir tane takipçim bu çantanın yapımını paylaşır mısınız diye yazmış. O kadar mutlu oldum ki arkadaşlar. Şu an söylerken bile gerçekten tüylerim diken diken oluyor. Şuraya kaç tane düğüm attığımın farkında bile değilim yani. O derece mutluyum. Sizlerin yorumu benim için çok çok kıymetli. Çünkü gerçekten bu işi gerçekten severek yapıyorum. Başka iplerle ördüğümde çok mutlu olamıyorum niyeyse. Bu ip beni gerçekten mutlu ediyor. Eee, Yani o takipçimin yorumu sayesinde diyeyim. Bu çantayı örme hevesi geldi. Yani orada hiç yorum gelmeyince açıkçası ben bu çantanın yapımını hiç çekmemiştim. Çekmek içimden gelmemişti öyle söyleyeyim. Ama o yorumu görür görmez elimde hatta 2 tane daha proje vardı. Onları yarım bıraktım ve gerçekten de buna başladım. Gerçekten benim için çok 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 kıymetli bir video. Zaten açıklama kısmına da muhakkak bu durumu not düşeceğim. Yani sizlerin yorumu dediğim gibi benim için çok ama çok kıymetli. Şimdiden çok teşekkür ederim destekleriniz için. İşte bu ilk baştaki bırakmış olduğum noktayı da bu şekilde dikiyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi aynı noktadan bir daha geçelim. O zaman daha sağlam oluyor. Dediğim gibi bu yürütme işlemini muhakkak yapalım arkadaşlar. 2 dakikamızı alacak bir iş.
daha sağlam bir iş yapmış oluruz. Daha gönül rahatlığıyla kullanmış oluruz. Aynı şekilde. Şöyle son kez de geçireceğim. Tamamdır. Burada da çantamız bitmiş oldu. Şöyle bir temizleyeyim. Evet. Şuraya da bir çıt çıt taktığımızda gayet güzel bir şekilde çantamızı kullanabileceğiz. Dediğim gibi ilk zinciri çekerken 133 santim zincir çektim. Sayısı kesinlikle önemli değil zincirin. Ardından iki taraftan da sık iğne yaptığımız zaman bu sayı yani santim olarak 113 santime düştü. Bu şekilde günlük kullanabileceğiniz, yazlıkta kullanabileceğiniz, yani yazın gün içerisinde kullanabileceğiniz harika bir telefon çantası oldu. Bu şekilde buradan çıt çıt taktığımızda telefon, cüzdan, içi de bayağı geniş, bayağı bir şey koyabilirsiniz içerisine. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Şuraya ya da buraya bir handmade etiketi de çok güzel yakışır. Şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar dilerim. Videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Çünkü sizler gibi örgü sever arkadaşlarımıza bu videonun iletilmesinde çok ama çok etkili olacak. Ve abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü bir sonraki videolardan haberdar olmanızı bu sağlıyor. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.